Aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, bereketi, şifası, tüm hayırları hepimizin üzerine olsun diyor ve bugünkü dersimizde Celcülütiye'nin 53. beytini inşallah ele alacağız. Bir önceki beyitte yani 52. beyitte nazar, haset, kemgöz ve Allah'ın kifayeti üzerinde durmuştuk. Orada dersin ana cümlesi şuydu: göz çok olabilir ama koruyan tektir. 53. beyitte ise bu hakikati biraz daha genişletiyor. Bu defa sadece nazar ve göz değil, her türlü kötülükten Allah'ın himayesine sığınma meselesi öne çıkmış oluyor ki yani 52. beyitte konu daha çok göz, nazar ve haset etrafında yoğunlaşırken 53. beyitte mesele görünen ve görünmeyen bütün şerlerden Allah'ın muhafazasına girmek. Yani ana kelime burada himaye edinmek. Himaye sadece korunmak değildir. Himaye Allah'ın kulunu kuşatmasıdır. Himaye kulun kendi gücünün yetmediği yerde Rabbine sığınmasıdır. Himaye insanın karanlık ihtimaller karşısında korkuya teslim olmadan Allah'a dayanmasıdır. Bugünkü dersin ana cümlesi şer çok olabilir fakat himaye Allah'tandır. Bunu öncelikle iyi anlamamız lazım. Çünkü insan hayatı sadece güzel ihtimallerden oluşmaz. Bazen dışarıdan gelen zararlar olur. Bazen insanların kötü niyeti olur. Bazen haset olur. Bazen nazar. Bazen vesvese olur. Bazen insanın kendi içinden yükselen korkular olur. Bazen de hiçbir sebep görünmediği halde kalpte bir daralma, ruh halinde bir ağırlık meydana gelir. İşte bu beyit bütün bu alanlarda bize tek bir kapıyı gösterir ki o da Allah'ın himayesi. Evet kardeşlerim, dersimize başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Belki bazı kardeşlerimiz diyecek, ihtiyacımız mı var? Hayır. Bu hatırlatmayı normalde bütün kanallarda yapılıyor. Bu dersleri yayınlıyoruz fakat 23.000 abone var şu an. İnanın 500-600 kişi dersten nasipleniyor. Ya abonelere ulaşmıyor ya da abone olan arkadaşlarımız dersi dinlemiyor ki bu da gerçekten üzücü oluyor. İkincisi, Alphabet Sounds kanalında yeni bir frekans müziği yayınladık. Bunu biraz da diğer bir önceki yayınladığımız Kün Feyekün 2 albümü ile ilgili arkadaşlardan gelen talep doğrultusunda biraz daha yüksek sesli olduğu için uyuma noktasında, dinlenme noktasında bu albümü biraz daha düşük frekansta hazırladım. Sadece genelde akşam saat 10'dan sonra veya 9'dan sonra dinlenme vaktinde dinleyebileceğiniz ve sizleri rahatlatabilecek bir frekans müziği. Evet kardeşlerim, kanallarımıza abone olun, paylaşın, beğeni bırakın, yorum bırakın. Olumlu olumsuz hiç fark etmez. Neticede sizden gelenler doğrultusunda ben dersleri hazırlamaya gayret ediyorum diyor ve inşallah dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamim ayn sümme sinin ve kafiha himayetüne min kulli su'in bişşelmehat. Bu beytin Türkçe anlamı ha, mim, ayn, sin, kaf sırlarıyla bizi her türlü kötülükten muhafaza eyle. Bu korunma şelmehat sırrının nuruyla gerçekleşsin. Burada beytin ilk kısmında Kur'an'daki huruf-u mukatta hatırlatılır. Ham, mim, ayn, sin, kaf. Bu harfler Şura suresinin başında geçen mukatta harflerini çağrıştırır ki burada yine 52. beyitte koyduğumuz usulü aynı şekilde koruyoruz.
Bu harflerin kesin ve nihai manası şudur diye bağlamak doğru olmaz. Alimler bu harflerle ilgili birçok işari, tefsiri ve hikmetli yorumlar yapmışlardır ki fakat en sağlam çizgi şudur. Bu harflerin nihai manasını Allah bilir. Biz ise onları Kur'an'ın sır kapıları, vahyin dikkat çekici eşikleri ve teslimiyet imtihanı olarak görürüz. Burada önemli olan şey harflerin kendisini bağımsız bir güç gibi görmek değildir. Asıl olan kul Kur'an'ın harfleriyle Allah'ın himayesine sığınmasıdır. Bu çok derin bir mana taşır. Çünkü insan çoğu zaman tehlikeye karşı maddi bir siper arar. Kapı arar, duvar arar, tedbir arar. Bunlar elbette önemlidir. Mümin tedbiri terk etmez. Fakat mümin bilir ki gerçek muhafaza sadece görünür tedbirlerde değildir. Asıl muhafaza Allah'ın hıfzındadır. İşte 53. beyit bu duyguyla söylenmiş bir iltica metnidir. Ya Rabbi beni sadece bedenimle değil ruhumla da koru. Sadece dışarıdan gelen zararlardan değil içimde büyüyen korkulardan da muhafaza eyle. Sadece görünen düşmanlardan değil görünmeyen şerlerden de beni hıfzına al. Evet. Beyti sarf, nahiv ve kök analizi olarak inceleyecek olursak birkaç temel unsur var ki ha, mim, ayn, sin, kaf himayetüne min kulli su şelmehed. Bunları tek tek ele alalım. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Bu harfler başta da dediğimiz gibi hurufu mukatta çerçevesinde değerlendirilir ki surelerin başında yer alan kesik harflerdir. Mesela elif, la, mim, yasin, taha, kaf, ha, ya, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, kaf. Yani bu harfler Kur'an karşısında insanın haddini bilmesini de öğretir. Çünkü insan her şeyi çözmek, her manayı kuşatmak, her sırrı açıklamak ister. Fakat Kur'an bize şunu söyler. Her şey senin aklına indirgenmiş değildir. Anladığınla amel et, anlamadığında edep ile teslim ol der. Bu ders bizim için çok önemlidir. Özellikle Celcültiye gibi işari, sembolik ve derin dua metinlerinde bu edep daha da gereklidir. Çünkü insan bu tür metinlerde bazen abartıya kaçabilir. Her harfe kesin anlamlar yükleyebilir. Her kelimeyi bağlayıcı bir hüküm gibi sunabilir ki bu doğru değildir. En sağlam duruş harfler Allah'ın kelamına aittir. Mana kapıları açabilir, kalpte tefekkür doğurabilir. Fakat kesin hüküm Allah'a aittir. Himayetüne beytin merkez kelimesidir. Himayetüne bizim himayemiz, bizim korunmamız, bizim muhafazamız demektir. Ama himaye kelimesi sadece basit bir korunma anlamına gelmez. Himaye koruyucuyu kuşatma, siper altına alma, zarar alanından uzaklaştırma, güvenli bir alana dahil etme, kulun aczini ilahi muhafaza ile örtme manaları taşır. Ve bu kelime bize şunu öğretir. Mümin sadece tehlikeden kaçmaz. Mümin Allah'ın himayesine girer. Bu ikisi aynı şey değildir. Tehlikeden kaçan insan sürekli korkuyla yaşar. Allah'ın himayesine giren insan ise tedbir alır ama kalbi panikte olmaz. Ve min külli su. Ya bu ifade her kötülükten, her türlü kötülükten demektir ki su yani kötülük sadece dış dünyadaki zararlar değildir. Nasıl suyu deriz hani kötü düşünce. Bu geniş anlamda düşündüğümüzde bunlar nedir? Haset, nazar, kem göz, kötü niyet, vesvese, şeytani telkin, kalp karanlığı, ruhi baskı, huzursuz ortamlar, dil yarası, görünmeyen manevi ağırlıklar insanın kendi içinden gelen yıkıcı korkular. Demek ki bu beyit sadece bana bir zarar vermesin duası değildir. Daha geniş bir duadır. Ya Rabbi beni her türlü şerden koru. Dışarıdan gelen şerden de, içimde büyüyen şerden de, İnsanların niyetinden de, nefsimin zaafından da, şeytanın vesvesesinden de sana sığınıyorum demektir. Şelmehet
ifadesi sırlı yüklü bir terkiptir ki bunu sıradan bir sözlük kelimesi gibi ele almak doğru olmaz. Celcülüte'nin havasi ve işari dili içinde koruyucu ve dua anahtarı gibi değerlendirilmektedir. Fakat burada çok dikkatli konuşmak lazım. Şelmehat bağımsız bir güç değildir. Koruyan şelmehat değildir. Koruyan Allah'tır. Şelmehat dua içinde geçen sırlı bir lafız, bir işaret, bir yöneliş anahtarı gibi görülebilir. Burada tevhid çizgisini asla bozmamak gerekir. Mümin harften medet ummaz. Mümin lafzı ilahlaştırmaz. Mümin duayı bağımsız güç gibi görmez. Mümin dua vesilesiyle Allah'a yönelir. Evet, bu açıklamalardan sonra kelime meal ve akıcı meal olarak bihamim, hamim kapısıyla yani hamim sırrına işaretle ayn harfiyle ilahi gözetim ve basiret işaretiyle sin harfiyle sekinet ve sükunet çağrışımıyla kafihe kaf harfiyle kifayet ve kudret anlam alanıyla himayetüne bizim korunmamız, bizim ilahi muhafazamız min külli sü her türlü kötülükten, her türlü şerden bir şelmehat sırrıyla bu dua terkibinin işari bereketiyle. Yani ey Rabbim ham, mim, ayn, sin ve kafın Kur'ani sır kapıların hürmetine bizi görünen ve görünmeyen bütün kötülüklerden muhafaza eyle. Kalbimizi, bedenimizi, ailemizi ve yolumuzu senin himayenle kuşat. Burada önemli bir nokta vardır ki Beyt de sadece kötülükleri yok et demiyor. Beyt daha derinden şunu diyor ki bizi himayenin içine al. Allah'ın himayesine girme. Bu çok farklıdır. Çünkü dünya imtihan yeridir. Kötülük tamamen ortadan kalkmayabilir. Çünkü imtihanın sırrıdır. Haset olabilir, nazar olabilir, kötü insanlar olabilir, zor zamanlar olabilir, vesvese olabilir, karanlık ihtimaller olabilir. Ama kul Allah'ın himayesine girdiğinde bütün bunlar onun kalbini esir alamaz. Yani dua sadece dış şartları değiştirmek için değildir. Dua aynı zamanda kulun iç merkezini değiştirmek içindir. Bazen Allah dışarıdaki fırtınayı hemen durdurmaz ama kulun kalbine öyle bir sükunet verir ki fırtına onu yıkamaz. İşte beytin taşıdığı mana bu kardeşlerim. Evet, Kur'an-ı Zemin'de beyti anlatacak olursak Ham, Mim, Ayn, Sin, Kaf ve Şura suresi. Evet, bu harflerle başlar. Bu açılış vahyin sır kapılarından biridir. Hemen ardından gelen ayetlerde Allah'ın vahyetmesi, göklerin ve yerin sahibi oluşu, yüceliği ve hikmeti hatırlatılır. Bize şunu gösterir. Harfler sadece ses değil, vahyin eşiğidir. Vahiy sadece bilgi değil, hidayet ve himayedir. Kur'an sadece okunacak bir metin değil, sığınılacak bir nurdur, yaşam tarzıdır. Mümin Kur'an'a sadece bilgi almak için yaklaşmaz. Kur'an'la kalbini temizler, yolunu bulur, karanlıktan çıkar ve korunur. Yolunu bulmak için de Kur'an'ı okuyup anlamak lazım kardeşlerim. Çünkü bizim hayat ajandamız hem dünya hem ahiret için. Bu yüzden beyitte huruf-u mukatta ile korunma talep edilmesi işari olarak şu manaya gelir ki ya Rabbi beni vahyin nuruyla kuşat, kalbimi Kur'an'ın hidayetiyle koru, yolumu karanlık ihtimallerden muhafaza eyle. Burada Felak, Nas sureleri yani korunma denilince Kur'an'da en açık kapılardan biri Felak ve Nas sureleridir. Felak suresinde karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınma öğretilir. Nas suresinde ise insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesveseciden Allah'a sığınma öğretilir. Bu iki sure 53. beytin ruhunu çok güzel açıklar. Çünkü beyitteki min külli sü yani her türlü kötülükten ifadesi Felak ve Nas surelerinin geniş korunma ufkuyla uyumludur.
Felak dış şerlerden Allah'a sığınmayı öğretir. Nas ise içe fısıldayan vesveseden Allah'a sığınmayı öğretir. Demek ki müminin korunması hem dıştan hem de içtendir. Dışarıdan hasetten korunmak gerekli. İçerideki vesveseden korunmak da gerekli. Dışarıdaki kötü niyetten korunmak da gerekli. İçerideki korkuyu büyütmeden de korunmak da gerekli. İşte 53. beyit bu iki alanı birleştirir. Ya Rabbi beni her türlü şerden muhafaza eyle. Yani beyit bizi direkt Kur'an'a yönlendiriyor. Zaten Kur'an'ın anlamından çıkarak yapılan bir münacat duası yani netice itibariyle. Yani Kur'an'dan ari olamaz. Kur'an'dan ari ise zaten onun bir ehemmiyeti yoktur. Kur'an'a bağlı olmayan hiçbir şeyin ehemmiyeti yoktur. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Bu ayet bu beytin kalbini oluşturur. Çünkü himaye tevekkülden ayrı düşünülemez. Tevekkül ne demek kardeşlerim? Tevekkül hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Tevekkül sebepleri yerine getirdikten sonra kalbi Allah'a teslim etmektir. Kapını kilitlersin ama koruyan kilit değildir. Tedbir alırsın ama muhafaza eden tedbir değildir. Dua edersin ama duanın kabulünü yaratan Allah'tır. Mümin hem tedbir alır hem de tedbiri ilah gibi görmez. Bu dengeyi kaybetmemek gerekir. Ve ya Rabbi ben acizim, ben sınırlıyım, ben her tehlikeyi göremem, kötülüğü bilemem, her niyeti okuyamam. Ama sen bilirsin, sen görürsün, sen korursun, beni himayene al demektir. Hadis-i şerif perspektifi açısından baktığımızda nazar ve korunma gerçeği. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazarın hak olduğunu bildirmiştir ve bize şunu öğretir. İslam insanın ruhsal ve manevi dünyasını hafife almaz. Kötü bakış, haset, nazar ve manevi tesirler tamamen yok sayılmaz. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bu konularda korku, panik ve takıntıya da sürüklememiştir. Sünnetin yolu denge olmasıdır. Dengelidir. Nazar vardır ama her şeyi nazara bağlama. Haset vardır ama herkesi hasetçi sanma. Korunma vardır ama korkuyla yaşama. Bu denge çok önemlidir. Bugün insanlar bazen iki uca savrulur ki bir taraf her şeyi inkar ediyor, diğer taraf her şeyi nazar, büyü, haset ve kötü enerji gibi başlıklara bağlıyor. İslam'ın sahih çizgisi ikisinin ortasındadır. Şer vardır ama Allah'ın korunması daha büyüktür. Ve insanı rahatlatacak en güzel şey Kur'an'a göre yaşamak, onu dinlemek, onu anlamak. O yüzden bol bol Kur'an dinleyin kardeşlerim. Sizlere tavsiyem. Evet, rukiye ve dua adabından biraz bahsedeyim. Hadislerde nazar ve bazı rahatsızlıklar için rukiyeye izin verilmiştir. Rukiye, Kur'an ayetleri ve meşru dualarla Allah'a sığınma anlamına gelir. Bugün rukiye olayını farklı şekilde başka şeylerle, sufli hadiselerle bir şeyler yapmaya çalışanlar var ki bunlardan uzak durun kardeşlerim. Rukiye Allah'tan istemektir. Rukiye bağımsız güçlere yönelmek değildir. Rukiye korkuyu büyütmek değil, kalbi Allah'a bağlamaktır. Bu yüzden bu beyit okunurken aynı bilinç gereklidir. Yani bu beyit bir korku metni değildir. Bir vesvese metni değildir. Bir panik metni değildir. Bu beyit Allah'ın himayesine sığınma metnidir. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun diye bir hadis-i şerif var ki burada Peygamber Efendimiz genç sahabi sallallahu aleyhi ve sellem genç sahabi İbn Abbas radıyallahu anh'a çok büyük bir ders vermiştir ki Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Değil mi? Çok enteresan, mübarek bir söz. Evet, buradaki Allah'ı koru ifadesi Allah'ın emirlerini gözetmek, hududunu aşmamak, haramdan sakınmak, kulluk çizgisinde durmak demektir.
Allah korunmaya ve himayeye muhtaç olmayan, aksine kullarını koruyup kollayan ve onlara güvence verendir. Allah Celle Celaluhu korunmaktan kasıt burada dinini, emirlerini ve nehilerini, yasak ettiklerini korumaktır. Adeta Allah'ın hudutlarının muhafızlığını yapmak, haddi aşmak ve günah konusunda nefse yol vermemektir. Anlaşılıyordur umarım. Allah'ın dinini muhafaza etmek. Allah'ın dinini muhafaza eden kendine de muhafaza eder. Yoksa Allah'ın korunmaya ihtiyacı yok kardeşim. Yani burada önemli nokta, bazı insanlar korunma duası ister ama hayatında haramı terk etmez. Zikir ister ama dilini gıybetten korumaz. Nazar duası ister ama başkasının nimetini kıskanmaktan vazgeçmez. Hasetten vazgeçmez. Manevi kalkan ister ama kalbini temizlemeye yanaşmaz. Hem manevi kalkan istiyorsun, hem Allah'ın kitabından uzak duruyorsun, hem Resulullah'ın sünnetinden uzak duruyorsun. Ondan sonra ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum, şu olmuyor, bu olmuyor, duam kabul olmadı gibi birçok bahaneler üretiyorsun. Korunma duası sadece dilde değil, hayat tarzında da olmalıdır. Mümin şöyle demelidir: Ya Rabbi beni koru ama beni korunmaya layık bir kulluk edebine de yönelt demektir. Şimdi üstadın çizgisinden baktığımızda, Risale-i Nur çizgisinden ne denmiş? Burada önemli bir hakikat vardır ki iman bir intisaptır. Yani iman insanı sahipsizlikten kurtarır. İnsan Allah'a intisap ettiğinde yalnız kalmaz. Artık kendisini sadece kendi gücüne, zekasına, parasına, çevresine, tedbirine bırakmaz. Allah'a bağlanır. Bu bağ insanın en büyük emniyetidir. 53. beyitteki himaye talebi tam da bu noktaya temas eder ki kul şöyle der: Ya Rabbi ben kendi başıma kendimi koruyamam. Görmediğim zararlar var, bilmediğim niyetler var, fark etmediğim tuzaklar var, içimde çözemediğim korkular var. Ben senin hıfzına muhtacım. Evet, Risale-i Nur'un tevekkül anlayışı, tevekkül sebepleri reddetmek değildir. Tevekkül sebeplerin arkasındaki hakiki tesir sahibini görmektir. Bir doktor sebep olabilir, bir ilaç sebep olabilir, bir kapı kilidi sebep olabilir, bir dost yardımı sebep olabilir, bir dua sebep olabilir. Ama bütün sebeplerin arkasında Allah'ın izni vardır. Bu yüzden mümin sebepleri kullanır ama sebeplere tapmaz. Tedbir alır ama tedbiri mutlak görmez. İnsanlardan yardım alır ama kalbini insanlara bağlamaz. Beyitte geçen himayetüne min külli sü ifadesi Risale dilinde her türlü şer karşısında asıl sığınak Allah'a intisap ve onun hıfzıdır. Evet, modern insan için bu ders önemlidir ki, yani günümüz insanı, modern insan dediğim, daha fazla para ister. Modern insan güvenliği dışarıda aradığı için ne yapıyor? Çok param olsun, kimseye muhtaç olmayayım. Sigortam olsun, kontrolüm olsun, güvenlik sistemi olsun, sosyal çevrem olsun, görünür güç olsun. Bunların hepsi geçicidir kardeşim. Elbette bunları uslubunca yapmak gerekir, sebepleri. Ama Allah bir şey verir, bir anda her şeyin gidiverir. Güvenme malına. Hepsi Allah'ın himayesindedir. Allah alır, Allah verir. Kalbin gerçek emniyeti Allah'a dayanmakla gelir. İbn Arabi perspektifinden baktığımızda burada harfler varlığın dili ve ilahi tecellilerin işaretleri olarak değerlendirilir ki burada dikkat etmek gerekir. Bu tür okumalar kesin tefsir değildir. Bağlayıcı dini hüküm değildir. İşari tefekkür alanıdır kardeşim. Bu ihtiyatı koruyarak bakacak olursak ha, mim, ayn, sin, kaf harfleri kulun vahyin sır kapılarına sığınmasını temsil ediyor gibi okunabilir. Ben inşallah bu harflerle ilgili de yine böyle ses frekansları, bu harfin Kur'an'daki çıkardığı ses frekansı çok önemli. Bununla ilgili bir çalışma düşünüyorum Allah nasip ederse. Harf sesle mana arasında bir köprüdür.
İnsan harflerle konuşur. Kur'an harflerle okunur. Dua harflerle dile gelir. Zikir harflerle kalbe iner. Bu açıdan bakıldığında kul bu beyitte sanki şöyle der. Ya Rabbi beni kendi kelamın yani kelamının nuru ile kuşat. Benim dilimi duaya, kalbimi zikre, şuurumu vahye bağla. Bu çok derin bir korunma anlayışıdır. Bir insanın zihni karanlık düşüncelerle doluysa korunmaya muhtaçtır. Kalbi korkularla doluysa korunmaya muhtaçtır. Nefsi hasetle doluysa korunmaya muhtaçtır. Dili kırıcı sözlerle doluysa korunmaya muhtaçtır. Ve beyit sadece bana kötülük gelmesin duası değil, aynı zamanda şu duadır. Ya Rabbi benden kötülük çıkmasın. Yani ben kötü biri olmayayım. Gazali Buni Şazeli açısından da açıklayalım. Gazali'nin kalp terbiyesi anlayışında haset, kibir, riya, öfke, dünya hırsı gibi hastalıklar insanın iç dünyasını bozar kardeşlerim. Bu açıdan min külli su yani her türlü kötülükten ifadesi sadece dış kötülükleri değil, iç kötülükleri de anlatır. Çünkü insan bazen dışarıdaki düşmandan daha çok kendi içindeki hastalıklardan zarar görür. Haset eden insan önce kendini yakar. Zaten haset götürür insanı. Kibirli insan önce kendi kalbini karartır. Riyakar insan önce ihlasını kaybeder. Öfkeli insan önce kendi huzurunu bozar. O yüzden beyti okuyan kişi sadece insanların şerrinden beni koru dememeli. Aynı zamanda Ya Rabbi beni kendi nefsimin şerrinden de koru. Bu dua çok önemlidir. Buni açısından baktığımızda Ahmed el-Buni harfler, esmalar ve bazı dua terkipleri üzerinde işari ve havasi yorumlar yapmıştır. Fakat Celcülütiye'de bu geleneğin içinde özel bir yere sahiptir ki burada çizgi şu, tesir Allah'tandır. Her zaman bunu unutmayın. Harfler, zikirler, dualar, virtler, sayılar bunların hepsi birer vesile olabilir. Ama müminin kalbi vesilede takılı kalmamalı. Mümin vesileden müessire yani gerçek tesir sahibine yönelmeli. Buraya götürmeli seni. Eğer insan bu harf beni korur derse tevhid zayıflar, iman zayıflar. Ama Allah bu dua vesilesiyle beni korusun derse o dua ile Allah'a iltica eder. Beyitteki şelmahayet ifadesi de bu çerçevede anlaşılmalı. Bir sır kapısı, bir dua anahtarı, bir işaret terkip olabilir ama koruyan Allah'tır. Şazeli yolunda zikir kulun kalbini Allah'ın huzuruna bağlayan güçlü bir yoldur. Zikir kalbi örter, zikir kalbi toparlar, zikir kalbi sakinleştirir, zikir insanı dağılmaktan korur. Ve ayeti kerime var. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, anmakla mütmain olur diyor ayet. Net bir şekilde. İnsan Allah'ı zikrettikçe kalbi insanların bakışından daha az etkilenir. Vesvesenin sesi zayıflar, korku merkeze oturamaz. Bu yüzden Şazeli çizgisinde beyitte beni insanların bakışı değil senin zikrin kuşatsın. Bu cümle çok önemlidir. İnsanı yoran çoğu zaman dış dünya değil, dış dünyanın kalpte kapladığı yerdir kardeşlerim. Zikir kalpte Allah'a yer açar. Allah'a yer açıldıkça korkular, dünya endişeleri kaybolur gider. Tasavvufi açıdan baktığımızda kötülük kavramı tasavvufi açıdan sadece birinin bize zarar vermesi değil. Hepsinde zaten aynı yere geliyoruz. Bazen kötülük insanın kalbine çöken karanlıktır. Bazen iç daralması, bazen ümitsizlik, bazen Allah'tan uzaklaşma halidir. Bazen insanın kendini tamamen insanların bakışına teslim etmesidir. Bazen de insanın içindeki iman nurunu zayıflatan gaflettir. Ya Rabbi beni sadece dış yerlerden değil içimdeki karanlıklardan da koru. Bu dua çok önemli. Çoğu insan çoğu zaman dış düşmanı görür ama içeridekini görmez. İnsanın en büyük düşmanı nefsidir. Dışarıdaki hasedi fark eder ama kendi içindeki hasedi fark etmez. Başkalarının kötü bakışından rahatsız olur
ama kendi kötü bakışını sorgulamaz. İnsanların kendisine zarar vermesinden korkar ama kendi dilinin başkalarına zarar verip vermediğini düşünmez. Oysa gerçek korunma iki taraflıdır. Bana kötülük ulaşmasın, benden de kötülük çıkmasın. Evet, havasi açıdan bakarsak beyit şu niyetlerle okunabilir ki nazardan, hasetten, kemgözden muhafaza, korunma, aile ve çocukların korunması, iç huzurun muhafazası, kötü niyetlerden Allah'a sığınma, görünür ve görünmez şerlerden korunma. Ama beyitte işaret edilen Kur'an'ın edebiyle, Resulullah'ın edebiyle dua etme. Gelenekte bu beyitin okunması ile ilgili işte günlük 41, 70 veya 313 bu sayılar size kalmış. Fakat burada açık ve dürüst konuşmak gerekir. Sayılar farz, vacip veya kesin sünnet gibi sunulamaz. Bunlar geleneksel virt disiplini olarak değerlendirilir. Bunu her seferinde tekrarlıyorum. Çünkü bu sayılara çok takılan insanlar oluyor. Bir insan 313 defa okuyup kalbini korkuya teslim edebilir. Bir insan bir defa okuyup gerçekten Allah'a sığınabilir. Bir yerde geçiyor, yanlış hatırlamıyorsam, kalben bir kez La ilahe illallah diyen, yani o hakikati, onun ne olduğunu anlatan bir insan bütün korkulardan, sorunlardan, kem gözlerden, hasetlerden muhafaza olur. Çünkü bilir ki ardında da önünde de her yerinde onu kuşatan Rabbinin himayesi vardır. Bu imanın zirve noktasıdır. Asıl olan sayı değil, sığınmanın hakikatidir. Bu yüzden okuma sayısından önce kalbin yönü önemlidir. Önce istiğfar edeceksin, sonra selavat, ardından bu beyti, sonra Felak ve Nas sureleri, sonra da sade bir dua. Ya Rabbi beni görünen ve görünmeyen bütün şerlerden muhafaza eyle. Evet kardeşlerim, bu çizgiyi korursanız Kur'an ve sünnet merkezini kaybetmezsiniz. Burada bir uyarı daha yapayım ki korunma duaları insanı vesveseye sürüklememelidir. Bir kişi sürekli bana nazar değdi, bana haset edildi, bana kötülük yapılıyor diyorsa bir süre sonra hayatını korku yönetmeye başlar. Bu doğru değildir. Dua insanı korkudan Allah'a taşır. Eğer dua seni daha çok korkutuyorsa orada anlayış hatası var. Dua etmesini bilmiyorsun, duanın ne olduğunu bilmiyorsun. Doğru dua insanı sakinleştirir, Allah'a bağlar. Tedbirli ama dengeli yapar, uyanık ama paranoyak yapmaz. Bir de sembolik ve kozmik açıdan bakalım. Burada işari ve tefekkürü bir okuma yapmak gerekir. Harfleri sembolik olarak şöyle düşünebiliriz, tefekkür edebiliriz. Hamim, rahmet kubbesi gibi. Kulun üzerine açılan ilahi merhamet alanı. Ayn, ilahi gözetim. Basiret, Allah'ın kulunu bilmesi ve görmesi. Sin, sekinet, sükunet, kalbe inen yumuşak huzur. Kaf, kifayet, kudret. Allah bana yeter. Şelmehat, nurdan mühür, işari korunma halkası, dua ile kurulan manevi bir siper. Bu sembolik okumayı daha sade bir dille söyleyecek olursak kul Allah'ın rahmeti, gözetimi, sekineti, kudreti ve kifayeti ile kuşatılmayı ister. Çünkü insan sadece tehlikeden korunmak istemez, aynı zamanda dağılmaktan da korunmak ister. Ve günümüz insanının en büyük sorunları dağılmış zihin, dağılmış kalp, dağılmış dikkat ve dağılmış niyet. Ve kalbi toplama duası olarak bakabiliriz. Ya Rabbi beni toparla, içimi sükunete al, korkularımı dağıt, kalbimi senin himayetine yerleştir. Beyti günümüz açısından yorumlayacak olursak, bugünün insanı çok fazla dış etkilere tabi. Sosyal medya, görünürlük, yorumlar, kıyas, beğeniler, eleştiriler, gizli rekabet, aile içi baskılar,
İş hayatındaki stres, ekonomik kaygılar vesaire vesaire. Bütün bunlar insanın ruhunu yoruyor. Eskiden bir insan belki bir mahallenin bakışına açıktı, değil mi? Bugün bir paylaşım yaptığında yüzlerce, binlerce kişinin nazarına açılıyorsun. Bu yüzden nazar ve haset meselesi sadece metafizik bir başlık değil. Aynı zamanda psikolojik bir baskı haline geldi. İnsan artık sadece bana nazar değer mi diye değil, şunu da kendine sormalı. Ben niçin bu kadar görünmek istiyorum? İnsanların bakışı benim için bu kadar neden önemli? Neden paylaşıyorum? Ben Allah'ın rızasını mı arıyorum, insanların ilgisini mi? Kendini paylaşacağına güzel şeyler paylaş insanlara. Ben korunmak mı istiyorum yoksa ben hep sürekli görünmek hem de hiç etkilenmemek mi istiyorum? Değil mi? Bu sorular önemli. Çünkü bazen insan kendi eliyle kendini göz önüne koyar, sonra da gözlerin ağırlığından şikayet eder. Elbette hayırlı işi duyurmak, ilmi paylaşmak, hizmeti paylaşmak, ulaştırmak, insanlara fayda vermek güzeldir. Fakat kalp sürekli insanların ilgisiyle beslenirse onların bakışından da korkmaya başlar. Yani görünür olsan da kalbin Allah'ın himayesinde kalsın. Bu modern insan için çok güçlü bir ruh sağlığı dersidir kardeşim. Bu yüzden başkalarının bakışında yaşayan insan sürekli kaygılı olur. Kim ne dedi, kim beğendi, kim kıskandı, kim yorum yaptı, kim sessiz kaldı, kim kötü düşündü gibi sorular bitmez. Ama Allah'ın himayesine sığınan kalp şöyle der ki, Rabbim beni biliyor, Rabbim beni görüyor, Rabbim bana yeter, ben tedbirimi alırım, duamı ederim, yoluma devam ederim. İşte bu iç özgürlüktür. Seni yoran şerrin çokluğu değil, Allah'ın himayesini unutmandır. Çünkü şer her zaman var olacaktır. İnsanların niyeti her zaman temiz olmayacaktır. Kıskançlık her zaman bulunacaktır. Bakışlar her zaman olmayacaktır. Her zaman masum olmayacaktır. Allah'ın himayesine sığınan insan dış dünyanın ağırlığını kalbin merkezine almaz. O yüzden müminin kalbi her zaman bunlara mahkum kalmak zorunda değildir. Allah'a sığın. Dersi uzattım, kusura bakmayın. Belki bir sonraki dersimi biraz daha uzun vakit sonra yapabilirim kardeşlerim. Çünkü derslerin iyice dinlenmesini istiyorum. Ardı ardına ders yapıp yoksa bana kalsa hepsini bir anda yapar çıkarım. Ama e, yavaş yavaş, her şey yavaş yavaş olmalı. Kur'an 23 yılda nazil oldu. Neden? Çünkü sindire sindire sahabi Kur'an'ı yaşadı. Bir ayeti, belki bir ayet indi, belki e, bir yıl, 2 yıl ayet inmedi. Ama o ayeti sindirdi. Biz Kur'an'ı içimize sindiremiyoruz. Kur'an'ı okuyor, dinliyor. Hani Mehmet Akif'in bir şiirinde geçer. İnmedi Kur'an hastaların başında, mezarların başında okunmak için. Elbette okuyacaksın ama Kur'an'ı yaşamak için okuyacaksın. Kur'an'ı yaşamak, içine sindirmek demektir. Bir ayeti içine sindiriyorsan yaşıyorsun demektir. Evet, aziz kardeşlerim. Beyt'i özetleyecek olursak, Beyt bize şunu öğretiyor. Şer vardır, haset vardır, nazar vardır, vesvese vardır, kötü niyet vardır. İnsanın içinden gelen karanlıklar vardır. Fakat bütün bunların üstünde Allah'ın himayesi vardır. Beyt korku üretmek için değil, kalbi Allah'ın hıfzına taşımak için okunur ki bu beyit bize şunu söyler. Şer çok olabilir fakat himaye Allah'tandır. Evet. Kulun kalbine düşen en sade cümle Allah beni korursa korkuya yer yoktur. Ya Rabbi, Hamim'in rahmet kapısıyla, Ayn'ın ilahi gözetimiyle, Sin'in sekinetiyle, Kaf'ın kudret ve kifayetiyle bizi kuşat. Bizi görünen ve görünmeyen bütün şerlerden muhafaza eyle.
Hasetten, nazardan, kem gözden, kötü niyetten, karanlık vesveselerden bizi koru. Kalbimizi korkunun eline bırakma. Ruhumuzu dağınıklıktan kurtar. Zihnimizi vesveseden temizle. Niyetimizi ihlasla güzelleştir. Ya Hafiz, bizi hıfzınla koru. Ya Selam, bize selamet ver. Ya Kafi, bize sen yeterli ol. Bizi sadece insanların şerrinden değil, kendi nefsimizin şerrinden de muhafaza eyle. Bize öyle bir tevekkül ver ki tedbir alalım ama korkuya esir olmayalım. Bize öyle bir iman ver ki dünya kararsa bile kalbimiz senin nurundan ayrılmasın ve bize şu hali nasip eyle. Rabbim beni koruyorsa korkuya yoktur. Korkuya yer yoktur. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin. Selam ve dua ile kalın. Allah'a emanet.